Zıplayan Jack. 19. yüzyıl Londra'sında tenha ve boş banliyölerde korkutucu ve esrarengiz görünümüyle Zıplayan Jack adında bir varlık dolaşıyordu. Birdenbire yoldan geçenlerin üzerine atlıyor, çoğunlukla da karşısında çıkanları yaralıyordu. Alışılmadık, muazzam sıçrayışlar yapıyordu. Zıplayan Jack bir efsane veya hayal mahsulü değil, gerçekti. Zıplayan Jack beyaz bir boğa, beyaz bir ayı ya da dev bir maymun olarak görüldüğü söyleniyordu. Bir de yerde parlak, pirinç zırhlar içinde görülürken bir başka yerde cilalı, demir zırhlar giymişti. Bir defa Hackney'de sokak fenercisi kılığında görüldü. Ellerinin üzerinde yürüyordu ve ayaklarının arasında ateş tutma çubuğunu tutuyordu. Ama en büyük yeteneği olağanüstü sıçramasıydı. Ününü böyle kazanmıştı. 18 Şubat 1838'de çarşamba günü Lucy Scales ve kız kardeşi Margaret erkek kardeşlerini ziyaretten dönüyorlardı. Bir kasap olan kardeşi Londra'nın hatırı sayılır semtlerinden olan Limehouse'da oturuyordu. Kızlar Yeşil Ejder geçidinin girişine gelmişlerdi ki gölgelerin içinde sıçrayan bir şekil fırladı. Saldırgan Lucy'nin yüzüne ateş püskürttü. Kız yere düşerken zıplayarak uzaklaştı. 2 gün sonra 18 yaşındaki Jane Upson, Doğu Londra'daki evlerindeyken ön kapının zili şiddetle çaldı. Jane kapıyı açtı, dışarıda polis olduğunu söyleyen heyecanlı biri vardı. Adam, "Tanrı aşkına ışık getirin, şuradaki dar sokakta zıplayan Jack'i yakaladık" diye haykırdı. Jane bir mum yaktı fakat mumu adama verir vermez garip bir şey oldu. Adam pelerinini attı, başında geniş bir miğfer vardı. Üzerinde ise deriye benzer sımsıkı yapışkan bir giysi giymişti. Mumun loş ışığında patlak gözleri kor gibi yanıyordu. Aniden hiçbir şey söylemeden ağzından Jane'in yüzüne mavi ve beyaz alevler püskürttü. Hiç şüphesiz ki bu adam Jack'in kendisiydi. Jane'in kız kardeşleri olan Mary ve Sarah çığlıklara koşup geldiler. Sarah toparlanınca Jane'i çekti ve kapıyı kapamayı başardı. Bir hafta sonra Jack aynı numarayı yine denedi. Ama bu defa şüphe uyandırdı ve başarılı olamadı. Ama kaçmayı başardı. Jack'i gören bir tanık onu şöyle tarif etti. Pelerinin altında çok süslü bir taç vardı. Üzerinde altın işlemelerle W harfi işlenmişti. Jack'in saldırıları böylece arttı. Birçok gazete olayları genişleterek yayınladı. Konu o kadar popüler oldu ki bölge tiyatrolarında Jack'le ilgili oyunlar oynanmaya başlandı. Bu belki de toplumsal bir sonuçtu. Bu arada Jack'in görünmeleri çok geniş bir alana yayılıyor ve sıklaşıyordu. 1843'e kadar zıplayan Jack'in yarattığı terör Londra'yı dehşete boğdu. Hampshire'da görüldüğünde kendisine şeytan süsü vermişti. Boynuzları vardı ve gözleri ateş saçıyordu. Doğu Ankling bölgesinde ortaya çıktığında posta arabalarının sürücülerini çok korkuttu. 1945'te Batı Londra'nın Ealing ve Hanwell'da görüldü. Acayip birisi çitlerden, duvarlardan zıplayarak geçiyordu. Bu arada çığlıklar da artıyordu. Canavar bir anda soytarıya dönmüştü. Sonraki yıl Jack, Jacob Adası'nda görüldü. Jacob Adası garip ve ilkel bir yerdi. Eski ve kasvetli evlerin suların içindeydi. Yolları birbirine bağlayan galeriler tahta köprü görevini görüyordu. Bu bölge ünlü yazar Charles Dickens'ın 7 yıl önce Oliver Twist adlı romanında tanımladığı dilenciler mahallesiydi. Jack bu odada 13 yaşında bir fahişe olan Mary Davis'i kızdırdı. Kızın yüzüne alev fışkırttı, sonra onu çamurlu pis sulara fırlatıp attı. Tanıklara göre polis zavallı kızın cesedini bulmak için suları taramak zorunda kaldı. Soruşturma sonunda bölgede sık sık görülen feci bir cinayetin daha işlendiğine karar verildi. Zıplayan Jack'in hayaleti herkesi dehşete düşürmüştü. 1877'de Jack en önemli eylemini Aldershot Barracks'a gerçekleştirdi. Terör 1 Mart gecesi başladı. Bölgede bulunan Kuzey Kampı adlı askeri üste nöbet tutan bir nöbetçi o gece karanlıkları gözleyerek bekliyordu. Birden kendisine doğru gelen garip bir şekli fark etti. Asker görevi gereği bu gelenden durmasını ve kimliğini belirtmesini istedi. O anda şekil bir an içinde kayboldu. Sonra birden askerin yanında belirdi ve onun yüzüne birkaç tokat attı. Tokatı atan el bir cesetin eli gibi soğuk ve ıslaktı.
Albrişat'ta nöbetçilere bundan sonra daha birçok saldırılarda bulunuldu. Bir asker Jack'e ateş etti fakat denildiğine göre Jack yara almıyordu. Mermiler dağılıp eriyordu. Gerçekte asker boşa ateş etmiş olabilirdi. Ortaya çeşitli teoriler atıldı ama gerçek bir ipucuna rastlanmadı. Bu varlığın belli bir tanımı yapılamadı ve saldırılar bilinmeyen bir sır olarak kaldı. Jack özellikle kadınları korkutmayı çok seviyordu. Bu kadınlardan biri Oxton'daki evinde piyano çalarken birden odanın içinde siyah giysili biri belirdi. Üzerindeki giysi sanki fitilli gibiydi. Daha doğrusu görüntünün üzerinde kaplumbağa kabuğuna benzer bir elbise vardı. Sonra gelindiği gibi aniden yok oldu. Birçok kadın benzer olaylar yaşadıklarını iddia ettiler. Korkunun eğlenceye dönüştüğü de görüldü. Jack'in kimliği üzerine 1000 sterlinlik bahislere girildi. Bugün zıplayan Jack'in kim veya ne olduğu hala bilinmemektedir. Onunla ilgili birçok kitap, çizgi roman ve bir de sinema filmi vardır. Ve tabii pek çok teori ve sansasyonel açıklama. Jack'in kimliği hakkındaki en ilginç iddialardan biri, onun Waterford Markisi Henry de la Poer olduğuydu. Marki boksör ve kürekçi, üniversitede okunmuş, akıllı bir adamdı. Fakat kötü şakaları ile ünlenmişti. Bir demiryolu şirketinde çalışırken şaka olsun diye 2 lokomotifi birbirine çarpmıştı. 1837'de adamlarıyla beraber bir mahalleyi kırmızıya boyadı. Sonra bu evlere 100'er sterlin ceza ödedi. Bir keresinde yine şaka olsun diye 30 kiracıyı evlerinden arttırmıştı. Marki'nin şüpheleri üzerinde toplanmasının başka nedenleri de vardı. De la Poer patlak gözlüydü. Görgü şahitlerinden birçoğu zıplayan Jack'in patlak gözlü olarak tanımlıyordu. Giysilerinde W amblemini gördüğünü söyleyenler de vardı. Bu da Marki'nin ailesinin asalet sembolüydü. Ayrıca Jack nerede görüldüyse Marki de oradaydı. Ancak 1904'teki son vakanın tabii ki bir taklit olduğu düşünülüyordu. Çünkü hiçbir insan 60 yaşında bu şekilde hareket edemezdi. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.